Babası Bangladeş'in kurucu cumhurbaşkanı. Ülkesindeki protestolara dayanamadı ve bir askeri helikopterle ülkeyi terk etti. Ancak dünyanın en güçlü kadınları listesinde yer alıyor. Bangladeş'in en uzun süre görev yapan başbakanı. Uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü. Birçok kez ev hapsine alındı, suikaste uğradı ve sürgün edildi. Toplumsal baskılara rağmen siyasi gücünü giderek arttırdı. Ancak yolsuzluk iddiaları ve baskıcı otoriter tedbirleri sonucu çıkan protestolara dayanamadı. Hindistan'la arasından su sızmıyor. Bir dönem Cemaat-i İslami'nin liderlerini yargılayarak bazılarına idam cezası vermişti. Bangladeş'in Demir Lady'si Şeyh Hasina Wajid. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Bu serinin gelecek bölümlerinde de sizi yeni isimlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir. Bu hafta olduğu gibi profilin yeni bölümlerinde de anlatmamızı istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Şeyh Hasina, Bangladeş'in en etkili siyasi figürlerinden biri. Bangladeş'in ilk cumhurbaşkanı olan ülkenin bağımsızlık lideri Şeyh Mucibur Rahman'ın kızı. 1947 yılında o dönemde Doğu Pakistan olarak bilinen Bangladeş'in güneybatısında doğdu. 5 kardeşin en büyüğü olan Hasina, çocukluğunda ve gençliğinde ailesinin ülke için verdiği mücadelelerle iç içe büyüdü. Babası Şeyh Mucibur Rahman, Bangladeş'in bağımsızlığı için önemli bir liderdi. Bu yüzden Hasina siyasetle çok erken yaşta tanıştı. 2 çocuğu olan Hasina kendi çocuklarının eğitimine de büyük önem verdi. Bunlardan Sajid, Harvard Üniversitesi'nde eğitim aldı ve teknoloji girişimcisi olarak Bangladeş'in dijital dönüşümünde önemli bir rol oynarken Saima zihinsel sağlık ve otizm konularında uluslararası alanda tanınmış bir aktivist oldu. 1973 yılında Dhaka Üniversitesi'nde Bengal Edebiyatı bölümünden mezun oldu Hasina. Üniversitedeyken babasının siyasi faaliyetlerine yakın bir şekilde katıldı. Babasının birçok destekçisi, özellikle de gençler, onun çevresinde toplanıyordu. Hasina babasıyla bu öğrenci destekçileri arasında bir köprü görevi gördü ve bu sayede siyasi alanda ilk deneyimlerini kazandı. Bu dönemde edindiği tecrübeler onun ileride Bangladeş'in en önemli liderlerinden biri olmasının temelini oluşturdu. Babasının bağımsızlık mücadelesi ve siyasi vizyonu Hasina'nın da politik bir figür olarak şekillenmesinde büyük rol oynadı. 1961'de ise tamamen artık siyasetin içindeydi. 1975'te babası, annesi ve kardeşleri bir askeri darbe sırasında suikaste uğradı. Suikast Bangladeş ordusundaki bir grup subay tarafından gerçekleştirilmişti. Olay sırasında 28 yaşında olan Hasina, kız kardeşi Rehana ile birlikte Almanya'da bulunduğu için bu trajediden sağ kurtuldu. Bu olay hem Hasina'nın hayatında hem de Bangladeş siyasetinde derin bir iz bırakacaktı. 1975'teki askeri darbenin ardından Hasina için 6 yıllık Hindistan sürgünü de böylece başladı. O yıllarda Yeni Delhi'de Lajpat Nagar ve Pandara Park bölgelerinde bulundu. 6 yılın ardından Hindistan'daki sürgün hayatından Bangladeş'e döndü ve babası tarafından kurulan ve Bangladeş'in en büyük partisi haline gelen Avami Birliği'nin liderliğine seçildi. Bu dönemde Bangladeş'te askeri bir yönetim hakimdi ve ülkenin siyasi geleceği belirsizlik içindeydi. 1980'lerin sonlarına doğru Hasina o dönemdeki askeri lider Hüseyin Muhammed Erşad'a karşı bir demokratik hareket başlattı. Bu süreçte kendisi gibi güçlü bir siyasi figür olan Begüm Halide Ziya ile ittifak kurdu. Halide Ziya, Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin lideriydi ve aynı zamanda eski başbakandı. İki kadın lider askeri yönetimi sona erdirmek ve demokrasiyi yeniden tesis etmek için güçlerini birleştirdi ve 1990'da Hüseyin Muhammed Erşad'ı iktidardan düşüren bir demokratik ayaklanmayı yönetti. Başarılı da oldular. 1991'de Bangladeş'te genel seçimler yapıldı ancak Hasina ve Ziya arasındaki ittifak kısa sürede derin bir rekabete dönüştü. İki lider bu sebeple halk arasında kavgalı Begüm olarak adlandırılıyordu. Bu seçimlerde Şeyh Hasina rakibi Begüm Halide Ziya'ya karşı kaybetti. Hasina seçim sonuçlarını kabul etmedi ve Bangladeş Milliyetçi Partisi'ni seçimlerde hile yapmakla suçladı. Bu yenilginin ardından 96'da yapılan genel seçimlerde partisinin çoğunluğu elde etmesiyle başarıya ulaştı ve yemin ederek Bangladeş'in başbakanı olarak ilk kez göreve başladı. O zaman bile Bangladeş'in çalkantılı siyasetini çoğundan daha iyi anlıyordu. Bu dönemde söylemleri nedeniyle defalarca ev hapsine alındı ancak tüm bunlar onu durdurmadı ve kendi partisi Avami Birliği'ni güçlendirdi ve Bangladeş'in en etkili liderlerinden biri haline geldi.
Siyasi kariyerindeki yükselişi de aslında böyle bir mücadeleyle mümkün oldu. Bu arada Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin üst düzey lideri Ziya hapse atıldı ve Ziya'nın en büyük oğlu ve varisi olan Rahman İngiltere'de sürgüne gönderildi. Tüm bunlardan dolayı Hasina tek partili otoriter bir rejim inşa etmekle suçlandı. Birçok akademisyen onun bir ulusta demokrasiyi kamufle ederek sonrasında başına neler gelmedi ki? Siyasi kariyeri boyunca defalarca suikaste uğradı. 1988'de Chittagong'da bir mitingde, 2000'de Gopalganj'da konvoyuna yönelik bir saldırıda ve 2004'te Dhakka'da düzenlenen bombalı saldırıda ölümle burun buruna geldi. Ancak bu saldırılardan sağ kurtulmayı başardı. 2004'te muhalefet lideri olarak binlerce destekçisine bir mitingde konuşurken kalabalığın içine el bombaları atıldı. Bu saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti, Hasina ise yaralı olarak kurtuldu. 2007'de yolsuzluk ve siyasi gösteriler sırasında öldürülen 4 kişi nedeniyle cinayetle suçlandı ve tutuklandı, ancak sonra beraat etti ve birkaç kez daha başbakan olarak seçildi. Bir yıl sonra büyük bir seçim zaferi elde etti ve 2024 yılına kadar aralıksız toplam 16 yıl iktidarda kaldı. Bu süre zarfında arka arkaya 4 genel seçim kazandı ve Bangladeş'in en uzun süre görev yapan başbakan oldu. Halkın ondan beklentisi ise çok yüksekti. Her şeyden önce o Bangladeş'in kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Şeyh Mücibir Rahman'ın kızı olarak siyasete adım attığı andan itibaren büyük bir mirasın taşıyıcısıydı. 1971 yılında Bangladeş bağımsızlığını kazandığında babası Şeyh Mücibir Rahman bu mücadelenin liderliğini yapmıştı. Bu nedenle ona Bangabandhu yani Bengal'in dostu lakabı verilmişti. Kızı Hasina'nın iktidara gelişi ise Bangladeş'in ekonomik büyümesinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Bunun sebebi Bangladeş'teki kötü gidişattı. Şeyh Mücibir Rahman bağımsızlık savaşından sonra ülkeyi inşa etmeye başlamıştı, ancak ülkenin karşılaştığı zorluklar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yönetimi eleştiriliyordu. Buna rağmen Mücibir Rahman hala Bangladeş halkı için büyük bir kahraman olarak görülüyor ve bugün ülkenin bağımsızlık sembolü olarak anılıyor. Hasina'nın liderliğinde ise Bangladeş'in milli geliri 3 katına çıktı ve ülke Asya'nın yükselen ekonomileri arasında yer aldı. 2008-2020 yılları arasında kişi başına düşen milli gelir 1602 dolara ulaştı, yoksulluk oranı %22,4'e düştü. Aynı dönemde döviz rezervleri 32 milyar dolara ulaştı ve Bangladeş'in gayri safi yurt içi hasılası %60 oranında artarak 250 milyar dolara yükseldi. Bir parantez açalım. Bangladeş sıklıkla fakirlik ve kirlilik gibi olumsuz yönleriyle öne çıksa da aslında Güney Asya'nın kalbinde yer alan bir ülke ve Bengal Körfezi'nde önemli bir kıyıya sahip. Bu bölge deniz ticareti açısından son derece önemli. Bengal Körfezi, Asya'dan gelen deniz yollarının önemli bir geçiş noktası ve enerji kaynaklarının taşınmasında stratejik bir rol oynuyor. Evet, ekonomisindeki iyileşmeden söz ediyorduk. Hasina o dönemde uluslararası sahnede stratejik ittifaklar kurarak ülkesini ekonomik ve siyasi olarak daha güçlü bir konuma taşımayı başardı. Özellikle Hindistan, Çin ve ABD gibi büyük güçlerle kurduğu ilişkiler Bangladeş'in bölgesel ve küresel arenada önemli bir aktör haline gelmesine katkı sağladı. Özellikle ilk olarak akıllara Hindistan geliyor. Evet, Hindistan'la olan yakın ilişkileri onun iktidarını pekiştirmesine yardımcı olurken diğer yandan eleştirilere de yol açtı. Hasina, Bangladeş'in ulusal çıkarlarını tehlikeye atmakla suçlandı. Bunlar arasında Ganj Nehri'ndeki su paylaşımı ve güvenlik işbirliği konusu da vardı. Başbakanlık döneminde Ganj Nehri'nin su paylaşımı konusunda Hindistan'la bir anlaşma imzaladı ve Chittagong limanını inşa etti. Çin'le yapılan altyapı projeleri ve ABD ile savunma işbirlikleri yaptı. Bunlar da ülkenin ekonomik bağımsızlığını riske atabileceği gerekçesiyle eleştirildi. Buna göre Çin'in borç tuzağı diplomasisi ülkenin ekonomik bağımsızlığını riske atabilirdi. Diğer yandan insan hakları ihlalleri ve demokratik süreçlere yönelik baskılar nedeniyle de eleştirildi. İnsan hakları demişken, Hasina'nın Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanları kabul etmesi uluslararası toplumda takdir edildi. Kendi ailesinin de suikast sonucu öldürüldüğünü ve yıllarca yurt dışında mülteci olarak yaşamak zorunda kaldığını belirterek bu acıyı anladığını ifade etmişti. Ancak Bangladeş'te mültecilerin kalıcı çözüm bulmadan ülkeye kabul edilmesi nedeniyle tepki topladı. Hasina'ya göre Çin ise Rohingya krizinde pasif tutum benimsemiş, bu konuda Bangladeş'e yeterli destek sağlamamıştı. Hasina'nın ABD ile olan ilişkileri ise insan hakları ihlalleri ve siyasi baskılar nedeniyle zaman zaman gerildi. ABD Bangladeş'te ifade özgürlüğü ve demokratik
süreçlerin korunması konusunda sürekli olarak baskı yaptı ancak Hasina'nın bu taleplere verdiği tepkiler yetersiz bulundu. Özellikle ABD, Bangladeş güvenlik güçlerine yönelik yaptırımlar uyguladı. Bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri de olumsuz yönde etkiledi. Tüm bunların dışında ekonomik kalkınmayı baz alırsak güçlü bir başlangıç yaptı aslına bakarsanız. Ayrıca ülkede kadın hakları konusunda önemli adımlar attı ve kadın istihdamını büyük ölçüde artırdı. Evsizlere yönelikse çeşitli projeler başlattı. Peki her şey iyi gidiyorken neden ülkesini terk etti? Az önce saydıklarım eleştirilerden sadece bir kısmıydı. Diğerlerine geçelim. Bu eleştirilerden ilki iktidarda kaldıkça giderek daha da otoriter olmakla suçlanması oldu. Ülkedeki siyasi muhalefete yönelik baskılar, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve hükümetin eleştirilere karşı sert önlemler alması çokça eleştirildi. İktidarda kaldığı süre boyunca siyasi muhalifleri bastırmakta kararlı bir tavır sergilemesinden dolayı ona Demirleydi denildi. Hasina'nın başkanlık döneminde birçok muhalefet üyesi tutuklandı ve yargılandı. Hükümeti sık sık muhalif görüşleri bastırmak ve ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçlandı. Hasina hükümetine yönelik en büyük tepkilerse ekonomideki büyümenin toplumun geniş kesimlerine eşit şekilde yansımamasından kaynaklanıyordu. Aslına bakarsanız Şeyh Hasina liderliği boyunca Bangladeş'in sosyal kalkınmasını ve ekonomik büyümesini hızlandırdığı için takdir edildi. 170 milyondan fazla nüfusa sahip bu ülkede Hasina'nın döneminde önemli ekonomik gelişmeler yaşandı ancak eleştirmenler ve muhalefet liderleri bu büyümenin çoğunlukla ülkenin daha zengin kesimlerine yarar sağladığını ve toplumun alt sınıfının bu gelişmelerden yeterince fayda görmediğini ileri sürdü. Tüm bunlara rağmen 2019'da yapılan genel seçimlerde Hasina'nın partisi ve müttefikleri neredeyse tüm parlamento koltuklarını kazanarak büyük bir zafer elde etti. Bu zafer Hasina'yı 4. kez başbakan yaptı ve bu durum Bangladeş tarihinde bir rekor olarak kaydedildi. 2023'e gelindiğinde ise muhalefet destekçileri Hasina'nın istifasını ve 2024 seçimlerine katılmamasını talep ederek sokaklara çıktı. Ancak Hasina bu çağrıları görmezden geldi ve muhalefetin boykot ettiği seçimleri kazanarak 5. kez başbakan oldu. Destekçilerine göre o Bangladeş için yeni bir yol açan, sevilen bir figürdü. Ancak eleştirmenleri Şeyh Hasina'nın ekonomik başarılarının bile çok ağır bir bedel karşılığında geldiğini savunmaya devam ediyordu. Neden mi? Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına devlet memurluğunda %30 kontenjan ayrılması kararı Bangladeş'te özellikle öğrencilerin büyük tepkisine yol açtı. 10 Temmuz'da Dhaka Üniversitesi'nde öğrenciler hükümetin iş verme politikasını protesto etmeye başladı. Bu politika hükümet işlerinin %30'unu 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda savaşan özgürlük savaşçılarının torunlarına ayırıyordu. Ancak bu durum ülkedeki diğer gençlerin, özellikle de işsiz olanların bu işlere erişimini kısıtlıyordu. Bu kontenjanın haksız olduğunu savunan öğrenciler adaletsizliği protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestolar hükümet yanlısı ve hükümet karşıtı iki öğrenci grubunun karşı karşıya gelmesiyle daha da büyüdü ve bu çatışmalar sırasında yaralananlar ve ölenler oldu. Yolsuzluk suçlamaları Hasina hükümetini daha da köşeye sıkıştırıyordu. Gençlik hareketleri korkulu rüyası oldu. Diyalog çabaları ise karşılıksız kaldı. Protestolar ülke geneline yayıldı ve bazı bölgelerde şiddet olayları arttı. Bunun üzerine hükümet durumu kontrol altına almak için sert önlemler aldı ve çeşitli adımlar attı. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süreçte yaklaşık 400 kişi öldürüldü, binlerce kişi tutuklandı. Ancak bu sert önlemler bile öğrencilerin öfkesini yatıştırmaya yetmedi. Sonunda hükümet geri adım atmak zorunda kaldı ve medya üzerinden yaptığı açıklamada hükümetin aslında öğrencilerin talepleriyle uyumlu politikalar izlediğini ve protestoları durdurmak için Yüksek Mahkemenin hükümetin kota sistemini kaldırma politikasını iptal ettiğini söyledi. Tüm bu süreçlerde Şeyh Hasina'nın en büyük destekçisi Hindistan oldu. Hatta hükümeti Hindistan'la olan yakın ilişkileri sayesinde ayakta kaldı. Tabii bu yakınlıkta ulusal egemenlik konularında da tartışmalara yol açtı. Protestocuları ise Pakistan yandaşı olmakla suçladı. Hasina özellikle gösterilerde Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadını şiddet olaylarından sorumlu tuttu.
oldu. Aldığı askeri ve siyasi destek iktidarını güçlendirse de protestocuları Pakistan yandaşı olarak göstermesi geri tepti ve öğrencileri daha da kışkırttı. Protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için adalet çağrısı için sokaklara döküldü. Her şey üst üste geldi. Hasina hükümeti sona yaklaşıyordu. Tepkiler üzerine 21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi Haziran ayında aldığı kararı iptal etti ve özgürlük savaşçılarının aileleri için ayrılan iş kotasını %30'dan %5'e düşürdü. Ayrıca işlerin %93'ü liyakat esasına göre değerlendirilen başvurulara ayrıldı. Bu değişiklik öğrencilerin taleplerine daha yakın bir düzenleme getirse de bu kararın alınması protestolar ve yaşanan olaylardan sonra geldiği için hükümetin ve mahkemenin bu süreçteki adımları ülkede büyük bir gerginliğe neden oldu. Ancak artık çok geçti. Çünkü her ne kadar öğrencilerin taleplerine yakın bir düzenleme olsa da protestolar başlamış, olaylar ülke geneline yayılmıştı bile. Dolayısıyla birçok kişi için genç kalınmış bir adım olarak değerlendirildi. Protestocular artık öldürülen 400 kişi ve bu protestolar sırasında tutuklanan yaklaşık 10.000 kişi için adalet istiyordu. Bangladeş'te yaşananlarla ilgili daha kapsamlı bir analizi GZT Sıcak Haber editörü Ayşe Şeyma Arıkan'ın hazırlamış olduğu içerikte bulabilirsiniz. Öyleyse devam edelim. Eleştiriler arttı, tüm bunlar onun istifasına giden yolu hızlandırdı. Artık polis şiddeti ve siyasi baskılar sonucunda o da iktidarda kalamayacağını anlamıştı. Başbakanlık konutu öfkeli göstericiler tarafından işgal edildi. Ülke bir anda kaos ortamına sürüklendi. 5 Ağustos'ta öğrencilerin mücadelesi doruğa ulaştı ve kalabalıklar Başbakanlık evine ulaşıp zarar vermeye başladığında Bangladeş kurucusu Şeyh Mücibir Rahman'ın kızı Şeyh Hasina Vecid istifasını sundu ve bir askeri helikoptere atlayarak ilk fırsatta sadık dostu Hindistan'ın Agartha kentine kaçtı. Ardından ordu Bangladeş'te kontrolü ele geçirdi ve geçici hükümetin kurulacağını açıkladı. Ülkeyi terk etmesinin ardından kurulan geçiş hükümetinin başına ise Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus atandı. Şu günlerde Bangladeş'te öğrenciler onun istifasını zafer olarak kutluyor. Şeyh Hasina'nın liderlik dönemi Bangladeş'in modern tarihine damga vurdu. Ekonomik büyüme, altyapı projeleri ve uluslararası arenadaki duruşuyla övgü toplasa da toplumdaki derinleşen ekonomik eşitsizlikler ve yolsuzluk iddiaları onun sonu oldu. Peki sizce Bangladeş'i yeni dönemde ne bekliyor? Uluslararası aktörlerin Bangladeş üzerindeki etkisi ne olacak? Halkın talepleri nasıl karşılanacak? İçeriğin editörü olarak yorumların tamamını okuyup cevap vermeye çalışacağım. Düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Ayrıca profilin yeni konusunu yorumlarda siz belirleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Babası Bangladeş'in kurucu cumhurbaşkanı. Ülkesindeki protestolara dayanamadı ve bir askeri helikopterle ülkeyi terk etti. Ancak dünyanın en güçlü kadınları listesinde yer alıyor. Bangladeş'in en uzun süre görev yapan başbakanı.